Sabah erken saatlerde başlayan sağımımız bitti şu anda. Tabii şu anda eskiden biz de elle sağıyorduk. Günümüzde teknolojik aletleri de kullanmak lazım. Çünkü hem annem rahatsızlandığında işimize geliyor, hem iyi oluyor. Hem de artık yani 15-20 hayvana kalkıp elle sağamazsınız. Yorucu olur. Tabii elle sağılan durumlar da var. Hayvan hasta olduğunda yani o sütün beklememesi lazım. Boşa da olsa sağmak lazım. O zaman elle sağabilirsiniz. Olağan dışı durumlarda elle sağılabilir ama teknolojiyi kullanmak lazım. Adım Cumali, soy ismim Koç, 1965 doğumluyum. Bu işi biz çoktan belli yapıyoruz. 15-16 sene davar kuttuk. 30 senede de sığır gütüyor. İnek hayvan yani. Hayvan gütüyorum yani. Tane işte inek gütüyor. Kurbanlık tosun güttük. Bugün tuzu verelim baba da. Tuz bekliyorlar. Sabah kahvaltı yaparım işte. İneğe sağınca hayvanları sağarız makineyle. Emre'yle işte hayvanlara giderim. Dönder gelirim, suarırım. Bazı tuz atarım. Gütüyor işte. Bazı arasa taneye giderim. Ufak tanelere. Ha! Ha! Yürü oğlum. Ha! Yürü. Gel. Ha! Gel. 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 Tuzu verelim mi? Buzağlar akşama şimdi tekrar süt emmesi için annesinden ayrı kalıyorlar akşama kadar. Akşam tekrar sağım yapacağız. Burada bunlar yem saman veriyoruz bunlara. İneklere vermiyoruz. Bunlar yem saman suyunu içeride yiyor. Sürüye emmeyi bıraktığında ne zaman süt içmeyi bırakırlarsa o zaman katılacaklar. Çünkü süt bize lazım. Burada tereyağı peynir yapıyoruz. Birazını buzağlar içiyor, birazını da biz tereyağı peynir için süt kullanıyoruz. Vallahi bence davar bundan kolay mı? Bu sıcakta bunu devamlı şey diyor. Sıcak biraz şey yapıyor. Davar gündüz yatır hani. Davar da şey yani kolay. Cana tek tük öyle eski bir de seyrek gelir yani. Bir tane köpek var işte. Köpek var. Fena bekler iyi. Böyle adam gibi bekliyor. Sığır hayvan. Köpek iyi.
Kuzu vermemizdeki amaç hem işkembeyi düzenlemesi için hem de inekler yayılımı azaltıyor tuz yemediği zaman. Şimdi tuzdan sonra yayılım daha güzel oluyor. Zaten 3-5 gün geçtiğinde sürekli tuz arıyorlar. Sürekli istiyorlar artık. O yüzden de bugün de tuzunu verdik. Bundan sonra güzel suyunu içer. Yayılıma gider. Akşam da yayılımdan geldiğinde sağım başlar tekrar. Yayla hayatı iyi. Havası, suyu, ya peyniri diyor, süt diyor, ayran oluyor yani. Öyle sat yok yani. Tavuklar varken evde artık bir şey kalmıyor. Köpekle tavuk varken illaki hemen attığın zaman tavuklar ya da köpekler yiyor. Bunlar da bizim yaylanın bir parçası ve son günlerde, son yıllarda da kene vakası, böcek vakası buralarda da çoğaldığı için tavuklar bizi bunlardan da kurtarıyor, yani topluyorlar etraftaki yabani böcekleri falan. Ve burada da hem de yumurta almamış oluyoruz, kendimiz gidiyoruz. Direkt topluyoruz. Oradan kahvaltıda, yemekte. Ya eskiden daha şeydi, daha benim çok şey olurdu. Yağışlar çok, havalar kurak gidiyor. Bu sene hele hele kurudu ortalık. Ot var, yağsa olur ot. Yağmadı yağmadı yani. Öyle. Rüzgar kurut.
Sütü çekmeye kullanıyor. İşte yağ çıkacak. Ötekini elimizde kullanıyorduk. Şimdi teknolojiyle şey olduğundan, kolum ağrıdığından bunları şey ettik. Şimdi işler kolaya biniyor ya, işte ben de belim ağrıyor. Çekemiyorum. Mecbur yağımızı bununla sıçıyor. Yağsızı bu yandan sıçıyor, yağı oraya seçiyor. Peyniri yarım yağlı yapıyorum. Yarısını akşam sütünü katıyorum, sabah sütünü çekiyorum. Öyle. Ha, kaynadı Mehmet. Havı. Havı yapıyor taze peynirden. Kendi ürünlerimi sev. Biz bir şey satın almazdık. İşte 30 sene geçti herhalde tanışma diye dönüşülen işte
Buldular, evlendik. Öyle. İyi inşallah, çok şükür de geldik, geçtik yani şimdi de. Tavukları da yeni aldık. Peynir, tereyağı almaya gelenler yumurta yok mu diye soruyor. Elimizde yeteri kadar yoktu. Kendimize yeteri kadar var. Yani 5-6 tane. O yüzden gelenleri de geri çevirmemek için hani tereyağı peynir aldığında gördüğünde burada tavukları yayılıyor, kendi yumurtluyor dediğinde onlara da geri çevirmemek için yeni tavuklar getirdik. Bunlar da şimdi alışma sürecinde. Diğerlerinden korktukları için burada köşede takılıyorlar. Bir hafta 10 gün geçsin alışırlar. Artık onlar da sürüye karışır. Bunları da yeni aldık. Bunlar yani ferik diye geçiyor. Bunlar yaklaşık 2 ay, 1 ay o civarda yumurtlamaya başlarlar. Şimdi mayaladım, tutacak. Yoğurt gibi tutacak. Ondan sonra keseye süzecek. Keseye süzüldüğümüzü de taş altına koyacak. Ondan da çıkarınca suya ıslatacak. 2 gün duracak. Ondan sonra da büyük taşa bastıracak. Küpe basacak. Suya kendine gelsin diye ıslatıyor. Yani keseden boşalttık mı geçmiyor. Acı suyunu almıyor. O yüzden büyüklerimizden, gelenekten gelenlerden öğrendik. Biz de bu işlere mücadele yaptık. Daha da mücadelenin peşindeyiz. Çoluğumuzla, çocuğumuzla. Yani geleneğimizle, göreneğimizle, anamızın, babamızın şeyini yürütmek istiyoruz. Çocuklar da benim şeyime gelirse, ben yapamazsam, ben onların yanında dururum. Şura şöyle derim, gösteririm. Çocuklarım da yapar. Yalnız haliyle olmaz. Herkes sen, ben olmasam o olmaz. Öyle. Bizde güç yok ki. Yalnız olmaz yani. Yardım iş. Bu da var da yani yardım. Yardım, eğer yardım olmazsa imkanı yok. Ne o yapabilir ne öyle. Ben olmasam o da yapamaz. Yani.
taşın altından çıkardığımız peynir keseden boşalttım suyun içine. Acı suyu çıkacak. Ondan de yarında duracak. Bir gün bunu taşın altına kakacak. Büyük taşın altına. Ondan de bidona, küpe basacak. Ondan de 2-3 gün durunca da toprağa döndürecek. Bunları suyun dışına versin diye bez koyacağım. Böyle çıkmış. Böyle değil, şöyle kesilecek. Toprak suyunu yemsin diye bez koyacağım altına. Toprağa döndürecek, acı suyunu indirecek. Şimdi böyle bezi koruk. Evveli çamur ederdik, ipine bağlardık, öyle döndürürdük. Şimdi de bunu öğrendik. Bunu böyle kapatıyor. Toprağa veriyor. Toprağa acı suyu indi mi dönüyor, ondan gille açıyor, yiyor. İsteyene veririk. Taze yiyen taze yer, döngün yiyen döngün yer. Ona göre biz de mücadeleyi yaparız. Kalmayacak bize, biz öyle şey derik ama ineklerimiz erken buzaladığı için isteyen çok, sipariş çok. Ama ulaştırabilecek mi bilmem. Soğuk adalarımızda peynirleri 4-5 ay olgunlaşması için toprakta gömülü bekletiyoruz. Hem burada acı suyunu alıyor hem de olgunlaşıyor. Daha iyi bir lezzet katıyor. Bizim için içeride adeta bir hazine var. Yani gömülü hazine bunlar. Bunu biraderle yaptık. Bizim küçük birader vardı. O da Bahtın'da çalışıyor. Bunu da rahmetli babamla yaptık. Öbürünü. Ya taş serin olur, iyi olur. Normal da işte. Zor da değil yani. İyi yani. Hem peynirin yağını serin tutuyor. Sütün yağını şeyin koyuyorsun içine. Yani serin tutuyor yağı. Eritmiyor. Geldim ya. Hayvanları getirdim. Tanrıları. Normal ya işte yoksa da çalışıyor işte.
Yaylada kendi yiyeceğimiz kadar ufak çaplı bostanımızda ekip dikiyoruz. Küçük domatesler işte, patates, soğan. Bunlardan ufak çaplı kendi yiyeceğimiz kadar ekip dikiyoruz. Burada onların lezzeti bir ayrı alıyor zaten. Güzel oluyor. Pazardan aldığımız gibi olmuyor. Daha lezzetli oluyor. Bu sene biraz patates, biraz domates, biraz biber, biraz soğan. Bunlardan yani evde böyle günlük yiyebileceğin pazara ihtiyaç duymadan kabaktır. Ufak çaplı şeyler diktik. Ama bundan daha 15-20 gün daha geçer yani yaklaşık. Çünkü yaylada burası yüksek rakımlı olduğu için geç olur burası. Sıcak bir bölge değil. Daha bunlar olmadı yani. Şu an daha hiç yemedik işin açığı. Domatestir, patatestir daha bunlar olmadı. Bir ay sonra falan olur. Tabii bunların yanı sıra elimden geldiğince yaylamıza, doğaya da ağaç dikmeyi de seviyorum. Ağaç dikmeye de çalışıyorum. Hani çeşitli birer tane, hani ileride nasip olur mu bize bilmiyorum ya da ileride çocuklarımız için gelip giden misafir eş dost tatsın diye ileride meyvelerden çeşitli elmadır, kayısıdır, kirazdır, 2-3 çeşit, 3-4 çeşit vişne. Bunlardan da meyve ağaçları da diktik. Hani hem gölgelik olsun hem meyvesini tadalım hem de doğaya zaten ağaçlandırmak da gerekiyor yani. Bu bizim 3. belgeselimiz. İnsanlar izlediği belgeseller hoşuna gitmiş. Yani bunları da nereden öğreniyoruz? Çevremizdeki insanlardan, sosyal medyadan geri dönüş sağlandı. Peynirdir, tereyağıdır. Bunlara geri dönüş sağlanınca biz de baktık. Taş Evde Yaşam madem beğeniliyor. Taş Evde Yaşam adı altında bir günlük yaşantımız olsun. Ufak çaplı yapabildiğimiz, burada yayla ortamında yapabildiğimiz, yapılabilen yemekleri orada paylaşıyoruz kanalımızda. Orada da güzel ilgi çekti. Hani Taş Evde Yaşam merak ediliyordu. Biz de bunu sosyal medyada paylaşım olarak ufak çaplı günlük yaşantımızı ve yemeklerimizi paylaşıyoruz orada. Helal kazanç tabii önemli yani. Helal kazanç, helal şey işte öyle. Yiyip içip geçiyoruz yani. Kazancımız helal yani. Öyle. Önemli öyle. Şey katmıyor yani. Tasvirim de bu. Temiz iş temiz şey. Temiz şey katmıyorum yani hele. İşte öyle katmıyorum. Onları Allah bilir işte ne diyeceğim. O gayrı onu Allah bilir. Tasvir etmem yani hile yapmasınlar. Yine de yani öyle. Dürüst çalışsınlar. Bunu diyorum yani. Helal kazanç tabii önemli yani. Ya bu dünya böyle geçse öte dünyada sorarlar. Öyle.